Sabah camı açtığında ilk duyduğun şey kuş sesi ise doğru yerdesindir. Londra'dan sadece birkaç saat uzaklıkta ama sanki bambaşka bir zamandasın. Taş evler, dar sokaklar ve zamanın çok yavaş aktığı bir hayat. Burası Cotswold. Oxford'dan sonra son günde biraz İngiltere'nin kırsal kesimlerini görmek istediğimiz için Cotswold köylerine geldik. Cotswold köyleri birden fazla köyden oluşuyor. Bazıları gerçekten çok daha popüler. Gelmeden önce biraz bakabilirsiniz hangilerine gelmek istediğinize ve vakit durumunuza göre hangilerini gezmek istediğinize karar verebilirsiniz. Biz bugün yaklaşık 2-3 saatimiz olduğu için merak ettiklerimize geldik. Şu anda da Lower Slaughter köyündeyiz. Burası diğerlerine göre daha küçük ve daha sakin olduğunu okumuştuk. Gerçekten de öyle. Hiç kimse yok. Tamamen kuş sesleri, doğa ve İngiliz köy hayatını çok güzel görebiliyorsunuz. Londra ile beraber bu tarz birazcık İngiltere'nin kırsal kesimlerinde görmenizi öneririz. Çünkü gerçekten İngiltere'nin kültürünü anlamak için bu tarz yerleri görmek de çok güzel oluyor. Aynı zamanda çok da keyifli gezmesi. Bunun için Londra'dan turlar var. Hem Oxford'a hem de Cotswold köylerine. Ama biz kendimiz gezmek istediğimiz için araba kiraladık. Şimdi bunun arkasında beklenmedik bir manzara var. Hayatımızda ilk defa halen çalışmakta olan bir su değirmeni gördük. Evet, bunu İngiltere'de yaşamak ilginç bir deneyim oldu bizim için. Cotswold köyleri içinde Burton on the Water'a geldik ve gerçekten büyüleyici bir atmosferdeyiz şu anda. Sanki bambaşka bir dünyaya geçmiş gibiyiz. Adından da anlaşılabileceği üzere bu şehir tamamen su şehri desek yeridir. Bu şehir bir nehrin kenarına kurulmuş ve o nehir boyunca küçük küçük köprüler yapılmış. O köprülerden geçerek ara sokaklarda dolaşıyorsunuz ve her yer tamamen cottage tarzı evler. Çok inanılmaz kafeler, mağazalar, antika dükkanları var. Geldiğinizde kesinlikle ama kesinlikle kaçırmamanız gereken bir atmosfer burası. Cotswold'daki son lokasyonumuza geldik. Byberry köyündeyiz. Burası aslında en turistik olanlardan bir tanesi. Gezecek çok fazla yer yok ama en fotojenik köylerden bir tanesi diyebiliriz. Burada merak ettiğimiz bir yer daha vardı. İsmi Eleven diye. Çok güzel bir kafe. Aynı zamanda brunch da yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir terası var arkasında. Buraya gelirseniz Cotswold köylerine Byberry'e uğradığınızda mutlaka buraya gelin. Hem de eğer böyle bizim gibi şanslıysanız güzel, güneşli bir günde çok keyifli oluyor. Daha çok vaktimiz olsa burada saatlerce oturabilirdik. Ama şimdi tekrar yola koyulmamız lazım. Byberry'de Arlington Rove'a geldik. Tabii ki büyüleyici bir atmosfer olmasının yanı sıra burayı özel yapan bir diğer noktaysa İngiliz pasaportunun arkasındaki filigranlı görüntü. Burada arkamda görmüş olduğunuz evlere ait. İnsanlar buraya gelip pasaportlarını
tutarak arka planda bu evlerin resmini çekiyorlar. Tabii bizim İngiliz pasaportumuz olmadığı için bu pozu biz sizler için yakalayamıyoruz. Bir de Byberry'i özel yapan şeyse veya dünya çapında bu kadar meşhur yapan şeyse meşhur İngiliz sanatçı ve tasarımcı William Morris'in İngiltere'nin en iyi köyü olarak Byberry'i söylemiş olması. Böylelikle Cotswold köylerini gezmiş olduk. Yaklaşık 2 saatlik bir sürede gezmiş olduk köyleri. Aslında daha çok vaktimiz olsaydı diye düşündük. Gerçekten güzel olurdu. Ama aslında gezip görmenin de böyle bir güzel yanı oluyor. Nereyi beğenip beğenmeyeceğinize görmeden karar veremiyorsunuz. Biz burayı gerçekten çok beğendik. İleride de böyle daha uzun süreli tatil yapmak için de böyle bir kafa dinlemek için de gelmek için çok güzel bir yer. Eğer İngiltere'de yaşıyorsanız hafta sonları gelebileceğiniz bir lokasyon. O yüzden burayı kenara not ettik. Mutlaka tekrar geleceğiz. Windsor Kalesi günümüzdeki en büyük ve en eski halen kullanılmakta olan kale. Aynı zamanda kraliyet ailesi hala burayı kullanıyor. Mesela bazı önemli etkinliklerde düğün, cenaze gibi ya da önemli kişileri ağırlamakta hala bu kaleyi kullanıyorlar. Kraliçe 2. Elizabeth vaktini burada geçirmeyi çok seviyormuş. O yüzden de öldüğü zaman buraya eşiyle beraber buraya gömülmüş. İçeriye girdiğiniz zaman 2 bölüm göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi State of Apartments. Aslında kalenin büyük bir kısmı buradan oluşuyor diyebiliriz. Görülmesi gereken en güzel yerler de burada. Diğer kısımda şapel. Burada da aslında kraliyet ailesinden çok önemli isimlerin mezarı burada bulunuyor. Mesela Kraliçe 2. Elizabeth gibi. Buranın giriş ücreti yaklaşık 30-35 pound arası ve önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Biz geldiğimiz zaman da çok kalabalık değildi ama yine de önceden rezervasyon yaptırdığımız için sıkıntı yaşamadık. Aynı zamanda içeride çekim yapmak yasak olduğu için de içeriden maalesef görüntü paylaşamıyoruz. Ama eğer İngiltere'ye bir gezi düzenliyorsanız, Londra'ya gelecekseniz, burası Londra'ya çok uzak değil, buraya gelmenizi öneririz. Windsor Kalesi'nin içinde çekim yapılamadığından Tuğba bahsetmişti. Windsor Kalesi'nin çıkışında bir çekim yapmak istedik. Ancak kalenin yine iç alanında kaldığımız için kraliyet muhafızları tarafından uyarıldık desek yeridir. Daha sonra videoyu sildik. Ancak biz oranın dışarısı olduğunu düşünmüştük. Problem değil. Asıl eğlenceli olan kısımsa şu, kraliyet muhafızı hangi amaçla çektiğimizi sorduğunda YouTube kanalı için olduğunu söyledik ve daha sonra bizimle sohbet etti. YouTube kanalımızın ismini öğrendi ve bu akşam kanalınızın videolarını izleyeceğim dedi. Kendisi de aslen Avustralyalıymış. Benim ülkeme de bir gün belki bir vlog çekmeye gidersiniz diye bir öneride bulundu bize. Yani eğer bir kraliyet muhafızı bizim kanalımızı izleyip takip etmek istiyorsa bence siz de henüz daha abone olmadıysanız kanalımıza abone olmalısınız, videomuzu beğenmelisiniz ve bence bizimle yorumlarınızı paylaşmalısınız. Aynı zamanda buradaki kaleye gelmişken de Windsor kasabasında gezebilirsiniz. Küçük tatlı bir kasaba. Şimdi biz de gitmeden son bir İngiliz çayımızı içeceğiz ve daha sonra dönüş yoluna geçeceğiz.